Sevgili dostlar, merhaba. Bir yayınla yine birlikteyiz. Ümit ediyorum iyisinizdir, sağlıklısınızdır, afiyettesinizdir. Bugün oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çin'in dünyayı fabrikalar yoluyla işgalinden bahsedeceğiz. Çin fabrikalarını dünyaya ihraç ediyor ve baş edilemez rekabeti herkesi korkutuyor. Çin dünyanın fabrikası, imalathanesi haline geldi biliyorsunuz ve Çin'de her şey ters gidebiliyor ama bir şey durdurulamıyor. Çin ihtiyacının çok ötesinde üretim yapıyor. Kendisi zaten büyük bir pazar ama buna rağmen Çinli fabrikalar askeri bir ordu kararlılığında ve düzeninde dış pazarları istila ediyor ve üretmeye doymuyorlar. Üretiyorlar, kapasite büyütüyorlar, üretiyorlar ve bu böyle katlanarak devam ediyor. Günün sonunda üretimde öyle bir seviyeye geldiler ki onları fiyat konusunda da, üretim miktarı konusunda da, üretim hızında da durdurmak artık imkansız hale geldi. Çin'in ulaştığı ölçeğe hiçbir ülke ulaşamadığından başka ülkelerin 10 dolara ürettiği bir malı Çin fabrikaları 5 dolara ve daha da ucuzuna diğer fabrikaların üretim hızının birkaç misli kısa sürede ve birkaç misli miktarda üretebiliyorlar. Çin malları Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Güney Asya'ya kadar dört bir yanı sardı ve sarmaya devam ediyor. Çin malları diğer pazarları öylesine hızlı istila ediyor ki devletler Çin mallarına karşı gümrükleri yükseltiyor. Yaptırım getiriyorlar, engeller koyuyorlar. Mesela şu anda Avrupa Birliği Çin'e karşı önlemleri görüşüyor. Belki de bir ticaret savaşı başlatacaklar. Fakat göze alamıyorlar. Çin de karşı hamle yapar diye düşünüyorlar ama mutlaka bir şey yapmak zorundalar. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinden Çin'e olan ihracat 2023 yılından beri düşüyor. Ama Çin'in Avrupa Birliği'ne olan ihracatı düzenli olarak artıyor. Geçen yıl Avrupa Birliği'nin Çin'le olan dış ticaretinde açık 312 milyar dolardan 360 milyar dolara çıktı. Tabii Avrupa Birliği aleyhine bir açık var. Avrupa Birliği Çin'e sattıklarından çok daha fazla miktarda malı Çin'den satın alıyor ve bu da geçen yıl 360 milyar dolarlık bir açığa denk geldi. Muazzam bir açık. Bu yılın ilk 3 ayında ise Çin'le ticarette açık 98 milyar dolara çıktı. Neredeyse 100 milyar dolar. Bu yılın sonunda açığın 400 milyar doları aşması bekleniyor. Hiç kimse bir başka ülkeye yılda 400 milyar dolar açık vermeyi uzun dönemde kaldıramaz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Kazandığınız parayı götürüp Çin'e veriyorsunuz. Şu anda Çin'deki fabrikaları ayakta tutan Avrupalı tüketiciler desek yeri var. Uzmanlar Avrupa diyorlar Çin şoku 2'ye alışmalı. Çin şoku 2 geliyor. Avrupa'yı çok sarsacak. Amerika'da da bu kadar yüksek açıklar var. Geçen yıl çok daha fazlaydı. Trump'ın gelişiyle birlikte radikal kararlar aldı Amerikalılar ve 2024 yılında yıllık 296 milyar dolar olan açık 202 milyar dolara düştü 2025'te. Yani yaklaşık 300 milyar dolardan yaklaşık 200 milyar dolara düştü diyebiliriz. Böyle yuvarlama yapabiliriz. Amerika açığı 100 milyar dolara yakın miktarda düşürmeyi başardı. Ama bugün bile hala açık 200 milyar doların üzerinde. Bir başka ifadeyle Çin'in Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticaretteki fazlası 400 milyar yaklaşık Avrupa Birliği ile 200 de Amerika ile deseniz 600 milyar dolara yaklaşıyor. Anormal bir rakamdan bahsediyoruz. Pekin ise kendisine karşı yükselen tepkinin farkında, erken fark ettiler bunu ve ilginç önlemlerle kendilerini korumaya çalışıyorlar. Çin artık sadece mal ihraç etmiyor, ürün ihraç etmiyor. Bizzat Çinli fabrikaları dünyanın dört bir tarafına ama özellikle Avrupa'nın etrafına ve Amerika'nın çevresine yerleştiriyorlar.
Hatta bazen hedef pazarın tam ortasına giriyorlar. İspanya'ya gidip fabrika kuruyor veya Amerika'nın içerisinde fabrika kurmaya çalışıyor Çinliler. Made in China, yani Çin'de üretilmiş ürün yerine Çinli şirketler tarafından başka ülkelerde üretilmiş ürünlere dönüyor Çin. Yani Made in China yerine Made by China, Çin tarafından yapılmış ürünlere dönmek istiyor Çinliler. Çin son birkaç yıldır Doğu Avrupa'da, Latin Amerika'da, Meksika'da, Afrika'da ve Güneydoğu Asya'da fabrika sayısını rekor düzeyde artırdı. Başka ülkelerde fabrika açmak Çin'in yeni milli kampanyası oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pekin ziyareti esnasında Trump, Çinli şirketlerin Amerika topraklarında üretim yapmasını istedi. Trump bunu söylerken ne dediğinden emin miydi? Hani ne söylüyor, farkında mıydı? Bunu bilemiyoruz. Fakat şunu biliyoruz, Donald Trump bunu diğer ülkelerden istiyor. Yani Fransa'ya, Almanya diyor ki Avrupa'da üretim yapma. Bende satış yapacaksan gel Teksas'ta fabrika kur, Florida'da kur, ne bileyim Kaliforniya'da, New York'ta, Amerika topraklarında kur. O zaman Amerika'da mal satabilirsin. Fransa'da kurduğun fabrikadan benim ülkeme satış yapamazsın diyor Trump. Buna benzer sözleri Çinlilere de söyledi ama dediğim gibi Çin diğer ülkeler gibi değil, tehlikeli. Çin gelir fabrikayı oraya kurar ve Trump'ın düşündüğünden çok daha ters yönde bir amaca bu fabrika hizmet edebilir. Trump ve Çinli lider Xi Jinping Pekin'deki görüşmelerde Çinli firmaların Amerika'da yatırım yapabilmeleri için bir yatırım kurulu oluşturulmasını kararlaştırdılar. Eğer bu kurul faaliyete geçecek olur ise Çin Amerika'yı içeriden de fethetmiş olacak. Çinli şirketler büyük kısmını Çin'den getirdikleri malzemeleri Amerika'da birleştirecekler, montajlayacaklar. Üzerine Made in United States of America yazacaklar, USA yazacaklar. Olacak sana Amerika malı. Avrupa'da birçok lider ve birçok iktisatçı ise Çinli işletmelerin Çin'in acımasız rekabetini beraberlerinde getirmesinden, yerel şirketleri ezmesinden ve ücretleri düşürmesinden endişe duyuyorlar. Çinli şirketler bir pazara girdiğinde ürün fiyatlarını öyle bir düşürüyor ki yerel şirketler bir anda piyasadan silinip gidebiliyorlar. Rakiplerini iflas ettiren Çinli şirketler böylece rekabeti daha az hissediyorlar ve pazarda tekelleşmeye başlıyorlar. Mesela yenilenebilir enerjide böyle oldu. Çin pek çok Alman şirketini iflasa zorladı ve o şirketler yeniden geri dönemediler. Çin şu anda otomotiv sektöründe, bilhassa elektrikli araç bataryalarında Avrupa ve Amerika pazarlarını sıkıştırdı, zorluyor. Fakat özellikle Amerika pazarına girmekte zorlanıyorlar. Çinli bir pil üreticisi olan Gotion örneğin Michigan'da 2,4 milyar dolarlık bir tesis kurmayı planladı. Fakat proje şirketin Çin kökenlerine yönelik yıllardır süren yerel muhalefetin ardından durma noktasına geldi. Amerika'da bir Çin düşmanlığı başladı biliyorsunuz. Son 20-25 yılda bir hayli bu düşmanlık radikalleşmeye başladı. Yerelde Çinli yatırım istemiyoruz diyenler çok. Bir başka Çinli pil üreticisi CATL ise kendi tasarımı pillerini üretmek istedi. Ama o da ciddi zorluklarla karşılaştı. Eğer Trump yönetimi Çinli şirketlerin önünü açarsa Amerika'da bir anda 10 milyarlarca, belki 100 milyarlarca dolarlık Çin yatırımı başlayabilir. Çin firmaları yatırım yaptıkları ülkelerde o ülkenin şartlarına uymayı kabul etmiyorlar. Fiilen o şartlara uymuyorlar. Ve Çin üretim modelini gittikleri yerlere de taşıyorlar. Sanki adam Şangay'da veyahut da işte ne bileyim Çin'in başka bir bölgesinde üretim yapıyormuş gibi o modeli Brezilya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya taşımak istiyor. Örneğin
fabrikalarında daha çok Çinli işçi çalıştırmak istiyorlar. İşçi ücretlerini çok düşük tutuyorlar. Çalışma koşulları da Çin'deki koşullara benzemeye başlıyor. Bu da Çinli fabrikalar ile yerel hükümetleri, sendikaları, yerel halkları karşı karşıya getiriyor. BYD'nin Brezilya ve Macaristan fabrikalarında yaşananlar bu yönde oldu. Sendikalar ve hükümet yetkilileri Çinli BYD'nin fabrikalarındaki koşulların köleliği andırdığını iddia ediyorlar ve işçi hak ihlallerinin bu fabrikalarda çok yaygın olduğunu söylüyorlar. Bir diğer endişe ise piyasanın oldukça altında fiyatlarla otomobil satan Macaristan'daki BYD fabrikasının Avrupa Birliği'nde otomotiv sektörünü çökertmesi. Böyle bir beklenti var. Macaristan'a BYD yerleşti. Ayrıca ithal mallar da getiriyor ve bu arabalar fiyatları düşük, kalitesi piyasanın standartlarından üzerine çıkıyor. Bu da ne yapıyor? Avrupa Birliği'nde otomotiv sektörünü çökme riskiyle, iflas riskiyle karşı karşıya getiriyor. Renault, Volkswagen, Fiat, bunun gibi köklü şirketlerin böylesine acı bir rekabete dayanıp iflas etmesi muhtemel. Zaten bazı fabrikalar, bazı firmalar fabrika kapatmak için can atıyorlar. Mesela Volkswagen'e kalsa Almanya'daki fabrikaların belki tamamını kapatacak, bir iki tanesini bırakacak. İşte Çinli BYD gibi firmalar bu durumdan yararlanıyorlar. Eğer böyle bir şey olur ise, yani Avrupa Birliği'ndeki yerli üreticiler iflas ederse, Avrupa Birliği ekonomilerinin %7'sini oluşturan ve 13 milyon kişiye iş sağlayan, istihdam sağlayan otomotiv sektörünün çöküşü tüm ekonomilerin iflasını da getirebilir. Yani Avrupa için araba, otomobil çok önemli. %7 payı var, düşünebiliyor musunuz? Yani bir ekonominin %7'si çok büyük bir rakamdır. Ağır eleştiri altındaki BYD ise Brezilya'da çalışma sistemini tamamen değiştirdiğini açıkladı ve alt yüklenicilerin işine son verdiğini, işçi ve insan haklarına artık titizlikle riayet ettiklerini iddia etti. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li bu ay bir konferansta konuştu ve dedi ki hedefimiz daha küresel bir üretici olmak. Yani yurt dışında daha fazla kapasite oluşturmak, yeni trend bu ve şu anda bizim de planımız bu. Yani BYD şunu söylüyor: Çin dışında fabrika yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla yerde olacağız. Macaristan, Brezilya, bunlara İspanya belki eklenecek. Çok sayıda ülke eklenecek diyor Stella Li. Çinli şirket CATL ise Macaristan'a, İspanya'ya ve Endonezya'ya girmek üzere. Çinli ev aletleri üreticisi Midea ise Brezilya ve Tayland'da üretim tesisleri kurdu. Midea geçtiğimiz günlerde Güney Carolina, yani Amerika'da ve Meksika'da ortak üretim operasyonlarını yürütmek üzere İsveç merkezli Electrolux ile ortaklık kurdu. Çin'den gelen doğrudan yatırımlar ilk başta ulusal liderleri mutlu ediyor. Yani Çin'den bir fabrika oraya geliyor, diyor ki ben diyor 2000 kişiye istihdam sağlayacağım. 500 kişiye istihdam sağlayacağım. Bu da siyasileri mutlu ediyor. Ne kadar çok kişi çalışırsa o kadar oy alırız diye ümitleniyorlar. Halk da ümitleniyor. Fakat Çin işi yatırım klasik dış yatırımlara benzemiyor ve o ülkeye sanılandan daha az katkı sağlayabiliyor. Hatta günün sonunda yerli sanayi bu işten büyük zarar görüyor ve Çinli üreticiler yeterince yerel istihdam oluşturmadan ve ekonomik girdi sağlamadan kazançlı tüketici pazarlarına kolayca ulaşıp elde ettikleri karları Çin'e transfer ediyorlar veya ülke dışına başka bir yere transfer ediyorlar. Çin'in fabrikalar ağıyla piyasaları sarmaya başlaması özellikle batılı ülkeleri korkutuyor. Aslında gelişmekte olan ülkeler için de çok büyük tehlike var ama o ülkelerin henüz bu riskleri tam kavrayabildiğini söyleyemeyiz. Bazı ülkelerde ise, mesela Afrika ülkelerini düşünün, Kenya gibi, Nijerya gibi ülkeleri düşünün. Onlar diyorlar ki yani Çin yatırım yapmazsa biz zaten bu yatırımı yapamayacağız. Yani tamam, yani Çin burayı istila etmek istiyor ama gelsin etsin.
Yani kimsenin zaten burayı istila etmek gibi niyeti yok. Bari fabrikamız olur, ürünleri ucuza alırız. Hani çok olmasa bile 1000 kişi olmasa bile 500 kişi çalışsa o fabrikalarda bu da kârdır diyorlar. Onlar bunu çok önemsemiyorlar. Amerika'da ise adeta panik yaşanıyor. İş dünyası için söylüyorum. Demokratlar da cumhuriyetçiler de Çin'den endişe duyuyorlar. Geçenlerde onlarca demokrat milletvekili Başkan Trump'a Çinli otomobil üreticilerinin Amerika'da üretim yapmasını yasaklaması çağrısında bulundular. Milletvekilleri Meksika veya Kanada'da üretilen Çin otomobillerinin de yasaklanmasını istiyorlar. Amerika'ya bunlar girmesin diyorlar. Trump'ın en son Çin ziyaretinde ne demiştik? Çin-Amerika Ortak Yatırım Kurulu kararı çıktı. Bunun detayları belirsiz. Eğer Pekin bu kurulu kendi lehine çevirebilirse Amerika'da yatırım imkanları artacak. Bazı iktisatçılar ise Çin'in durdurulamaz olduğuna inanıyorlar. Çünkü Çin dış yatırımlarda çok esnek ve hızlarını almış durumdalar. Hani olur ya böyle yokuş aşağı inersiniz, hız kazanırsınız. O ivmeyle o yokuşu yukarı kadar kolayca çıkabilirsiniz. Çinlileri kapıdan kovsanız pencereden giriyorlar. Pencereden kovsanız bacadan giriyorlar. Çin bunu yapmaya bir de mecbur. Başka çaresi de yok. Çin'i bu hale getiren de biraz Amerikalılar ve Avrupalılar oldu. Aşırı kar peşinde koşan batılı şirketler Çin'de ucuza ve bol üretimi desteklediler. Batı tüketim piyasalarını Çin'de üretime bağımlı hale getirdiler. Hala da bu alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Mesela bir Tesla veya Apple. Hükümet müdahale etmemiş olsa bu şirketler Çin'de daha çok üretmek isteyecekler. Çünkü Çin'de üretim ucuz, hızlı ve bol miktarda üretiyorsunuz. Sendika sorunu yok. Çin'de bir fabrika kuruyorsun. Daha doğrusu sen de kurmuyorsun fabrikayı. Apple'ın fabrikalarına bakın, diğer firmaların fabrikalarına bakın. Bir alt taşeron buluyorsun. Adam senin için üretim yapıyor. İşçileri dövüyor mu, sövüyor mu, hangi koşullarda yatırıyor? 100 kişiye bir tuvalet, yattıkları yerler, hani ahır gibi yerler. Bunlarla ilgilenmiyorsun. Sonuca bakıyorsun. Sonuçta çıkan ürün de fevkalade standartları karşılıyor. Yani Amerikalı şirketler kendi hallerine bırakılsa oyuncağından elektroniğine kadar Çin'e daha çok bağımlı hale gelir Amerika. Çünkü büyük şirketler kar etmeye devam ediyorlar. Evet, Çin'i bu hale getiren batılı firmalar oldu demiştik. Şimdi Çin kozasını yırttı. Çok farklı bir aşamaya geldi. Artık sadece Batı dünyasına veya bütün dünyaya ürün satmakla kalmıyorlar. Fabrika satmaya, fabrika kurmaya başladılar. Bu iş Batılıların gidip Çin'de fabrika kurdurmasıyla başladı. Şimdi Çinliler dünyaya fabrika kurmaya başladılar. Sonuçta Çin'de tüm kürenin tüketimini karşılayabilecek kadar büyük bir üretim kapasitesi ortaya çıktı. Bu kapasite çöpe atılacak değil. Bu fabrikalar Çin'in iktisat modeli ve diğer gerçekler nedeniyle mallarını Çin'in iç pazarında da tüketemiyorlar. Yani Çin'in ihtiyacı 1 ise ulaştığı üretim kapasitesi 3, 4, 5, bazı ürünlerde daha fazla. Bu sebeple küresel piyasalarda Çinli firmalar ölümüne rekabet etmek zorundalar. Çünkü Çin'in içinde zaten hem çok büyük bir rekabet var, hem de Çin'in iç pazarı bu üretim kapasitesini tüketemiyor, karşılayamıyor. Çinli şirketler mevcut üretim kapasiteleriyle çok küçük kar marjlarına, düşük fiyat ve düşük karlara, riskli ortamlara girmeye dünden razılar. Batılı yerleşik firmalar ise uzun yıllar boyunca büyük bir konfor ve çok yüksek kar oranlarıyla çalıştılar. Risk almayı da batılı firmalar hiç sevmiyorlar. Bu manzara bize geleceği açık seçik anlatıyor aslında. Çin dış yatırımlarını artıracak ve eninde sonunda batı pazarlarını da işgal edecek. Nitekim en son verilerde bunu doğruluyor. Geçen yıl Çin'in doğrudan dış yatırımları bir önceki yıla göre %7,1 oranında artmış. Hükümet verilerine göre ise
İç yatırımlar %3,8 oranında düşerek kayıtlara geçen ilk yıllık düşüşü kaydetmiş geçen yıl. Yani Çinli firmalar dışarıya daha çok yatırım yapmışlar geçen yıl ama içeriye yaptıkları yatırımlarda düşüş var. Çin fabrika tabanını dünya çapında genişletme kampanyası içinde. Çin'de ürettiklerini dışarıda satmakta zorlandıkça başka ülkelere böyle yayılıyorlar. Bu da Çin'in küresel üretimdeki baskın güç konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Çinliler bu kampanyaya, yani dışa açılma kampanyasına Çuhayi diyorlar. Çuhayi Mandarin dilinde yurt dışına çıkmak anlamına geliyor. Çin genelde korkutuyor ama tersi yönde düşünenler de yok değil. Amerika ve Avrupa buna benzer bir istilayı 1980'li yıllarda ve 1990'lı yıllarda da yaşamıştı. Japon otomobilleri o yıllarda bütün batılı ülkeleri kaplamıştı. Her yer Toyota, her yer Honda olmuştu. Fakat bu yayılma, yani Japon yayılması batılı otomobil firmalarını batırmadı. Tam aksine daha dirençli hale geldiler, daha inovatif hale geldiler. Çin yatırımlarının istihdam sağladığı ve ekonomileri hareketlendirdiğini savunanlar da var. Biraz önce bahsettiğimiz iyimserler böyle düşünüyorlar. Nasıl ki diyorlar, Japon istilası bizi öldürmedi, güçlendirdi. Çin istilası da bizi öldürmeyecek, güçlendirecek diyenler var. Yine Çin yatırımları sayesinde batıda istihdamın artacağını düşünenler de var. Mesela 2020 ile 2023 yılları arasında Çin'in Meksika yatırımları en az 100.000 kişiye yeni istihdam sağlamış. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da böyle düşünüyor. Ve diyor ki belli sektörlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey Çin'in Avrupa'ya daha fazla doğrudan yatırım yapması. Macron diyor ki açın kapıları, Çinliler gelsin, her yere fabrikalar kursunlar. Ama bunu her sektör için söylemiyor. Belli sektörler için diyor. İyimser yaklaşımlara saygı duymakla birlikte Çin'in üretim stratejisi ve yöntemi Japonya veya diğer örneklere hiç benzemiyor. Çin girmekte zorlandığı pazarlarda zor durumda kalan yerli markaları satın alıyor ve o markalar üzerinden pazarda büyüdükçe büyüyor. İlk başta bu yatırım belli bir istihdam üretiyor ama parçaların büyük kısmı zamanla Çin'den gelmeye başlıyor. Böylece Çin'e olan bağımlılık Çin fabrikaları sayesinde artıyor. İkinci olarak Avrupa otomotiv sektörü adım adım Çin'in eline geçiyor. Çin BYD gibi, Chery gibi kendi markalarına ek olarak bazı yerli markaları satın alıyor. Mesela İsveçli Volvo'yu satın aldılar. Yine İsveç'ten Polestar'ı satın aldılar. İspanyol Ebro, İngiliz Lotus ve yine İngiliz MG markalarını aldılar. İsimlerini değiştirmediler. O fabrikalarda Çinli otomobiller üretmeye başladılar. Çinli yerli markalar Çin'den ithalata ikinci bir kapı da açmaya başladı. Yani adam bir MG satış noktası oluşturuyor. MG'nin yanına kendi Çinli üretimini, Çin'den getirdiği otomobilleri de koyuyor. Yine MG'nin içerisinde motor kapağını açtığında Çin'den üretilmiş parçalar da getirmeye başlıyor. Çinli firmalar başka kimleri satın aldı? İşte Mercedes'in Smart'ından ve BMW'nin Mini markasından da hisseler satın aldılar. Orada da büyümeye devam ediyorlar. Belki Mercedes, BMW bu markaları tamamen Çin'e satacak. Bunu da bilemiyoruz. Üçüncü olarak Çinli markalar Avrupa'da ve Amerika'da yasaların dayatmasıyla Batı üretim kültüründen bir şeyler alıyorlar. Yani tamamen böyle Çin üretim kültürü gibi kalmıyorlar. Ama düşük maliyetli üretim için Çin modelinden tamamen de vazgeçemiyorlar. Çinli şirketlerin fabrikalarında maaşlar daha düşük, çalışma süreleri daha uzun ve bu fabrikalarda pek çok işçi hakları ve insan hakları sınırlarda kullandırılıyor. Yani işçi hakkını tam ihlal etmiyor belki ama sınırında onu kullandırıyor. Örnek verecek olur isek BYD'nin
Brezilya'daki fabrikasını inşa etmek için Çinli işçiler alındı. Yani o fabrikalar Çinlilere kurduruldu. Geçen yıl o Çinli işçilerin durumu gazete manşetlerinden düşmedi. İddialara göre bu işçiler haftanın 7 günü çalıştırıldılar ve şiltesiz yataklarda uyumaya zorlandılar. Bir yatakhanede 31 kişi için sadece bir tuvalet olduğu tespit edildi. Bunlar Çin'de üretim için garipsenmeyen durumlar. Yani Çin'de bir fabrikaya gittiğiniz zaman belki bunlar yaygındır. Ama Çin'in dışına çıkıldığında pek çok ülke Çin tarzı üretimi insani bulmuyor. Dördüncü olarak Çinli yatırımcıların ürünlerinde yerlilik oranı oldukça düşük. Yani İspanya'da veya İngiltere'de yatırım yapıyorlar ama çıkan ürünün belki %80'i Çin mallarından oluşuyor. Fabrikalarında çalışan işçilerin bile yarıdan fazlası bu fabrikalarda Çinli olabiliyor. Bu sebeple Avrupa Birliği dışarıdan doğrudan yatırımlara yeni şartlar getirmeye hazırlanıyor. Eğer bir otomobilde yerli parça oranı belli bir oranı aşmıyorsa o ürünler yerli malı sayılmayacak ve dolayısıyla belli teşviklerden de yararlanamayacaklar. Avrupa Birliği bu önlemleri getirmek istiyor. Benzeri sınırlandırmalar istihdamda da gelecek ve yabancı yatırım fabrikalarında o ülke vatandaşlarının çalışma oranları belirlenecek. Yani siz gittiniz İspanya'da bir fabrika kurdunuz Çinli bir firma olarak. Avrupa Birliği diyecek ki sen o fabrikanda en az %50 oranında, en az %80 oranında, artık rakam ne olacak kimse bilmiyor, Avrupa Birliği vatandaşı çalıştırmak zorundasın. Bunu söyleyecekler. Tabii ondan sonra ne olur? Büyük ihtimalle Çinli firmalar Avrupa Birliği vatandaşı Çinlileri çalıştırmak isteyebilirler veya Çin'den getirdikleri kişilere oturum alarak, vatandaşlık alarak bu engelleri aşabilirler. Çin çok kalabalık, firmaları çok kuvvetli ve Avrupa Birliği yasalarını delmek için de 1000 çeşit yöntem var. Biraz önce kısaca değindiğimiz konu çok önemli aslında. Çin'in doğrudan yatırımları Çin'den binlerce işçi taşınmasına da yol açıyor. Bunu birçok Afrika ülkesinde gördük. Çinliler gidiyorlar oraya bir yatırım yapıyorlar ama Afrika ülkesinde diyorlar ki yani biz sizin insanınızla bu fabrikaları yürütemeyiz. Buradan işçi bulamayız biz, kalifiye işçi bulamayız. Bu nedenle ilk başlarda mecburen Çin'den adam getireceğiz diyorlar. Çin'den mesela 10.000 işçi getiriyor, 5.000 işçi getiriyor, 1000 işçi getiriyor. Hani fabrikasına göre. Ve bu gelen kişiler geri Çin'e dönmüyorlar. Orada bir kolonileşme yaşanıyor. Fabrikalar üzerinden bir Çinlileştirmenin olduğunu da görebiliyoruz. Bunu Afrika'da daha kolay yapan Çinli firmaların Amerika'da ve Avrupa'da yasalardaki boşluklardan da yararlanarak bunu yapacaklarını söylemek mümkün. Şu sıralar batılı otomotiv şirketlerinin birçoğu ciddi sorunlar yaşıyor demiştik. Fabrikaları tam kapasite çalışmıyor. Avrupa'daki otomobil fabrikalarının çoğu kapasitesinin altında. Bazı şirketler fabrika kapatma planları dahi yapıyor. İşte Çin'de, ya daha doğrusu Çin fabrikaları da firmaları da bu durumdan yararlanmak istiyorlar. İspanyol Ebro örneğinde olduğu gibi kapanan veya kapanmak üzere olan fabrikalara teklif götürüyorlar. Ve diyorlar ki yani bunun şurasını bize kiralayın veya satın, markayı bize satın veya fabrikayı bize satın. Biz burada Çin malı üretim yapalım. Bir diğer yöntem ise Jeep'in üretici firması olan Stellantis ve Ford örneklerinde olduğu gibi Çinli firmalar batılı şirketler için Avrupa'da elektrikli araçlar üretiyorlar veya ortak üretim yapıyorlar. Batarya, pil üretimi yapıyorlar, başka parça üretimi yapıyorlar veya otomobilin tamamını üretiyorlar. Bu işbirliklerini önce Avrupa'da olgunlaştırıp bunu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıma planları da var. Çinli firmalar zor durumdaki Avrupalı üreticinin fabrikasında boş duran yerleri bile kiralayabiliyor. Burada yaptığı üretimle pazara adeta arka kapıdan giriş yapabiliyorlar. Ev aletleri, klima, otomobil parçası gibi pek çok alanda benzeri bir durum var. Yani sadece otomotivde değil.
Çin içerisinde üretici sayısı hızla artıyor. Başta söyledik, Çin'de müthiş bir rekabet var. Öyle ki Çin'in en büyük ev aletleri üreticilerinden biri olan Midea bile Çin'deki Çinli rekabetinden yılmış durumda. Midea diyor ki ben Çin'de kaldığım sürece o kadar çok fabrika var ki burada ve o kadar hızlı kopyalar üretiliyor ki Midea bu rekabete dayanamıyor. Diyorlar ki yurt dışına kendimizi atmamız lazım, yoksa Çin'de kalırsak hem kar oranı çok düşük hem de o rekabete dayanamayız diyorlar. Ve Midea fabrikalarını taşımaya veyahut da yurt dışında fabrika açmaya başladı. 2024 yılında Midea firması Brezilya'da buzdolabı ve çamaşır makinesi üretmeye başladı. Geçen yılda Meksika'da otomobil parçaları fabrikası açtılar. Çin içerisinde rekabet ne dedik? Öylesine yoğun ki Midea gibi firmalar bile karı ülke dışında başka kıtalarda arıyorlar. Ama onların rekabeti de Avrupalı ve Amerikalı firmalara fazla geliyor. Çok sert geliyor. Midea kar marjını iyice düşürüyor. Kendi sektöründeki batılı ve yerli firmaları iflasa itiyor. Pazar payını Çinlilere kaptıran İsveçli Electrolux firması çareyi Çinli Midea ile işbirliğinde buldu. Bükemediği eli İsveçliler öptü ve belli alanlarda ortak üretime başladılar. Fakat bu işbirliğinin sonu da belli. Çinli firmalar ileride yakın bir gelecekte büyük ihtimalle Electrolux'ü de satın alacaklar ve Avrupalı görünümünde Çin malları satacaklar. Midea ne dedik? Şimdiden Brezilya, Meksika ve İsveç malı kategorisinde Avrupa ve Amerika pazarlarına girmeye başladı. Çin'in küresel ticari yayılmasını doğal karşılayanlar olabilir ama Çin istilası geçmişte görülen doğrudan yatırım örneklerinin hiçbirine benzemiyor. Elektrikli araç örneğinde olduğu gibi Çin nadir elementlerden diğer ham madde kaynaklarına kadar geniş bir alanda tekel durumunda. Çinli firmaların üretim kapasitesi diğer ülke şirketlerine hayat hakkı tanımayacak bir seviyeye geldi. Çin dünyanın fabrikası oldu. 1980'lerde ve 1990'larda Japonya'nın durumu böyle değildi. Çin karşı konulamaz bir güçle yayılıyor. Eğer olağan dışı bir gelişme olmazsa, mesela Çin içerisinde siyasi veya iktisadi bir kriz yaşanmazsa, Çin'i piyasa kurallarıyla durdurmak mümkün değil. Gidişat diğer ülkelerin aleyhine, üstelik Çin üretim gücüne yeni unsurlar da eklemeye devam ediyor. Mesela robotlaşmada diğer ülkelerle kıyaslanamayacak bir hızda ilerliyorlar. İnsansız fabrikalar yapıyorlar. Yani insanlı fabrikalarda bile fark atan Çin şimdi insan maliyetini kaldırmış bir şekilde rekabete girecek. Bu gibi adımları Çin'in üretim maliyetlerini daha da azaltıyor. Bununla bir Alman firmasının, bir Amerikan firmasının rekabet edebilmesi mümkün değil. Ya Avrupa, Amerika, diğer bölgeler bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirecekler. Yani Almanya'daki Mercedes fabrikası, BMW fabrikası, onlar da karanlık fabrikalar kuracaklar. İnsansız imalat hatları oluşturacaklar. Onlar da çok ucuza üretip o şekilde satacaklar ya da Çin karşısında iflas bayrağını çekecekler ve piyasadan çekilecekler. Bütün üretim Çin'e kalacak. Peki bu böyle gider mi? Bu böyle gitmez. Benim kanaatim odur ki yani Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? İkinci Dünya Savaşı niye çıktı? Hep bu sebeplerden dolayı çıktı. Bir ülke kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayınca, Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu Almanya'dır, hem askeri hem ticari ekonomik alanlarda onu diğerleri durdurmak isterler. Başka bir deyişle Çin'in bütün ekonomileri işgal etmesine bir noktadan sonra müsaade edilmeyecektir. Bu da büyük ihtimalle askeri ve siyasi önlemlerle olur. Çarpışma kaçınılmaz. Ama ne zaman olur? 5 yıla mı olur? 10 yıla mı olur? Yoksa bir kaza olur, daha önce mi olur? Bunu bilemiyorum. Çin'in de bunu görmesi gerekiyor ve üretim yayılmasında Avrupa ile, Amerika ile, üçüncü diğer ülkelerle anlaşma yolunu bulması gerekiyor. Ama görebildiğim kadarıyla Çin gaza basıyor.
Şu anda yaptıkları fabrikalarını Afrika'ya taşımak. Afrika'da insansız robotlu fabrikaları, o örnekleri en çok Afrika'da uygulamak istiyorlar. Afrika'dan Çin'e satışlardaki vergileri kaldırdılar, gümrük vergilerini kaldırdılar ve bütün Afrika pazarını Çin'e bağlamak, Çin'le Afrika ekonomilerini birleştirmek istiyorlar. Şu anda müthiş bir adım atmış durumdalar. Avrupa, Amerika ya farkında değil veyahut da bir şey yapamıyorlar, müdahale edemiyorlar. Gerçekten şu anda pek çok şey konuşuluyor gazetelerde, televizyonlarda ama şu anlattıklarımız belki de önümüzdeki 10 yılın en önemli konuları veya yukarıdan aşağı ilk 3 arasında yer alacak konulardan bir tanesi. O yüzden bugün size uzun uzun bunları anlatmaya çalıştık. Biraz karmaşık, o nedenle dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışsak da yer yer tekrarlar veyahut da yer yer anlatma zorlukları olmuş olabilir. Bunun için sizlerden özür diliyoruz. Sabrınız için de teşekkür ediyorum. Bugün Çin'in dünya istilasını, ticari istilasını ele aldık. Bunu tartıştık. Ümit ederim faydalı olmuştur. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.